Arkadaşlar merhaba. İslam filozoflarını ve düşünürlerini tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle işraki felsefenin kurucusu Sühreverdi'nin hayatını, eserlerini ve ilmi kişiliğini analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sühreverdi'nin isminin tam künyesi Ebu'l-Fütuh Şehabuddin Yahya bin Habeş bin Emirek es-Sühreverdi el-Maktul. Asıl adı Yahya bin Habeş bin Emirek. Birçok konudaki bilgisi nedeniyle Şehab yıldızından esinlenerek kendisine Şehabuddin, 1154 yılında İran'ın kuzeybatısında yer alan Zencan kenti yakınlarındaki Sührevert'te dünyaya geldiği için Sühreverdi ve çok genç yaşta idam ettirilerek öldürüldüğü için de El-Maktul lakabı kullanılıyor. El-Maktul özellikle ifade ediyor çünkü kendi döneminde yaşayan Şehabuddin Ömer Sühreverdi'den ayrılması noktasında künyesine ilave ediliyor. Eğitiminin ilk yıllarında Meraga'ya gidiyor ve burada bir takım çalışmalar yapıyor. Meraga'dan sonra İsfahan'a geçerek mantık çalışmalarıyla uğraşıyor. İsfahan'da özellikle İbn Sina'nın ve meşayih sisteminin altyapısını çözümleyerek pek çok konuda birikimini arttırdığı söyleniyor. İsfahan'dan sonra Anadolu'ya geçiyor. Anadolu'da Artuklu Devleti Harput Emiri ile tanışıp ona Elvahul İmadiye adlı eserini takdim ediyor. Anadolu'da bir başka uğrak yeri de Mardin'de olup burada Fahrettin el-Mardini ile tanışıyor ve bir takım ilim meclislerinde kendisiyle müzakerelerde bulunuyor. Fahrettin el-Mardini, Sühreverdi'nin cüretkar ve tedbirsiz tutumunu görerek İnşallah bir takım sıkıntılar yaşamaz şeklinde bir ifade kullanıyor. Hatta idam ettirildikten sonra da korktuğumuz başımıza geldi şeklinde bir ifade kullanılıyor. Aslında Sühreverdi'nin sıkıntıya düşmesi Halep'e geçmesiyle başlıyor. 1183 yılında Halep'e geçerek orada Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Meliküzzahir ile tanışıyor ve onunla dostluk kuruyor. Ve Halep'te Haleviye medresesine devam ediyor. Halep uleması ile yaptığı tartışmalarda sadece fıkıh meseleleriyle ilgili tartışmalar yapmıyor. Filozofların dini fikirlerini güçlü ve cüretkar bir şekilde savunup bu konuda gerekli cevaplar üretemediğini cehaletle suçladığı için Halep ulemasının da tepkisiyle karşılaşıyor. Tabi bu sırada Halep uleması Meliküzzahir'e Sühreverdi'nin idam edilmesiyle ilgili telkinlerde bulunuyor. Fakat Meliküzzahir bununla ilgilenmiyor ve daha sonra bu ulema Selahaddin Eyyubi'ye bir rapor hazırlayıp bunu mektupla gönderiyorlar ve Sühreverdi'nin fikirlerinin tehlikeli olduğunu bildiriyorlar. Şimdi Sühreverdi'nin fikirlerine baktığımız zaman aslında 3 madde altında toplanıyor. Bunlardan bir tanesi eski Pers hikmetine dayalı ifadeleri. İkincisi müeyyet bil melekut gibi ifadelerle peygamberlik tasavvuru ile ilgili ortaya koyduğu fikirleri. Ve üçüncüsü de kendisinin müteellih bir filozof olarak filozof kral isimlendirmesini andıran bir ifade kullanması. Bu da tabii yönetimsel açıdan Platon'un filozof kralını andırdığı için o dönem kendi yargılanma sürecinde önüne konulan en önemli maddelerden bir tanesi. Şimdi Sühreverdi işte bu suçlamalarla camiye dönüştürülen bir kalede bir toplantı neticesinde iki kişinin muhalefetiyle idama mahkum ediliyor ve küfre düştüğü sonucuna ulaşılıyor. Aslında burada demin dediğimiz gibi farklı unsurlar bir araya geldiği için bu süreç çok hızlı bir şekilde işletiliyor ve 38 yaşında Sühreverdi maalesef idam edilerek katlediliyor. 1191 yılında 38 yaşına yakın bir dönemde öldürülüyor. Şimdi burada iki unsur var. Bir tanesi politik, diğeri felsefi diyebiliriz. Politik unsur o dönemki Artuklularla Eyyubiler arasındaki güç ve iktidar mücadeleleri arasında Sühreverdi'nin de bulunması ve burada ulema tarafından bunların da aleyhine kullanması diyebiliriz. Tabi bunun arasında sadece Artuklu ve Eyyubiler değil, aynı zamanda Nizari İsmaililerin fikirlerini de andıran şeyler ifade edildiği için bu da o dönemki politik yapı içerisinde Sühreverdi'nin idama giden sürecine destek olarak kullanılmış durumda. Felsefi açıdan da yukarıda ifade ettiğimiz Pers kültürünün yüceltilmesi noktasında Şuubi akımına katıldığı ifadesi kullanılıyor. İkinci olarak bir filozof kral iddiası olduğu ve kendisinin yöneticilik iddiasında bulunduğu şeklinde yine o dönemin yöneticilerine bildirimlerde bulunması ve en sonunda da müeyyet bil melekut
şeklindeki peygamberlik tasavvuruyla ilgili kendisi hakkında yapılan spekülasyonların neticesinde idam süreci hızlandırılıyor ve maalesef çok genç yaşta idama mahkum ediliyor. Şimdi Sühreverdi 38 yaş, yani 40 yaşına varmadan 38 yaş dolaylarında idam edilmesine rağmen çok ciddi bir külliyat bırakıyor. Bu külliyat Henry Corbin tarafından yayınlanıyor. 3 cilt halinde ve bu 3 cildin içerisinde birinci ciltte Kitab-ı Telvihat, Kitab-ül Mukavemat ve Kitab-ül Meşari vel Mutarahat var. İkinci ciltte Hikmetül İşrak, Risale fi İtikadül Hukama, Kıssatül Gurbetil Garbiye, üçüncü ciltte Pertevname, Kitab-ı Heyakil Nur, Elvahül İmadiye ve bir takım eserleri mevcut. Yani bir külliyat şeklinde Henry Corbin bunların hepsini yayınlamış durumda. Ülkemizde de Sühreverdi ile ilgili çalışmalar tercüme boyutunda yine ve tezlerle devam ediyor. Sühreverdi Hikmetül İşrak adlı en önemli eseri Sühreverdi'nin yayınlanıyor arkadaşlar. Bu yazma eserler kütüphanesi de tarafından yayınlandı. Yine aynı şekilde Heyakil-i Nur, Kelimetü Tasavvuf ve Risaletül Ebraç risaleleri de hocalarımız tarafından çevrilerek Türkçemize kazandırıldı. Bunları yine kitap evlerinden temin edebiliyorsunuz ve Sühreverdi'nin düşünce dünyasına bu şekilde ulaşma imkanına kavuşuyorsunuz. Türkçe tercümeler bu noktada çok önemli. Çünkü bizim filozoflarımızın düşüncelerini Türk kültürüne aktarma noktasında ve tanımamız ve daha yakından anlamamız noktasında büyük katkı sağlıyor. Diğer eserlerde inşallah en kısa sürede çevrilir ve okuyucuya sunulur. Şimdi felsefesine bakacak olursak yeni Platoncu sistemi kullandığını görüyoruz. Metot bakımından İşrakiliğin meşayihlikten ve Aristo geleneğine dayanan diğer felsefe akımlardan farkının akıl yoluyla hakikate ulaşılamayacağı, akıl ötesinde hakikate giden bir müşahede ve mükaşefe olarak ifade edilen bir zevk olarak tasvir edilen bir yöntem geliştiriyor. Ve burada düşünsel anlamda meşayi gelenekle sufi gelenek arasında bir orta bir yolda, orta bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. İşrakilikle ilgili ben bir video çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz. İşrak kelimesi ışığın yayılması, güneşin doğması, aydınlanma, keyf, ilham, bireysel sezgi ve bu manalarda kullanılan bir ifade. İşraki düşüncenin kaynaklarına baktığımız zaman Hermetizm, Pitagoras, Platon, Aristo, Yeni Platonculuk, Mazdeizm ve Zerdüştlik gibi çok farklı geleneklerden birçok unsuru bünyesinde barındırıyor. İşrakilikte melek, nur, ışık, karanlık kavramları en temel unsurlar arkadaşlar. Bu kavramların her ne kadar Kur'ani kavramlar olsa da Zerdüştlüğe dayandığını iddia edenler de mevcuttur. Bir etkilenme söz konusu olabilir ama Kur'ani bağlam çerçevesinde bunların tekrardan sistematize edildiğini söyleyebiliriz. Sühreverdi Sufi gelenekten Hallac'ın tecerrüt ve müşahede, Gazali'nin nur, marifet ve zevki idrak dediğimiz kavramsallaştırmalarını kullanıyor. İbn Sina'nın meşriki hikmete yönelik eserlerin etkisini de göz ardı edemeyiz. Özellikle mantık ve istidlali bilgi noktasındaki meşayi sisteminin altyapısı Sühreverdi tarafından da özellikle kullanılıyor. Sühreverdi rasyonel düşünme ile sezgisel düşünmeyi kendi felsefesinde bir araya getirmiş. Rasyonel bilgiyi önemli görüp ama sezgisel bilgiye ulaşan bir çerçeve çizmiş. Yani rasyonel bilginin ötesinde bir altyapıya dayanıyor arkadaşlar ve bu noktada demin de söylediğimiz gibi hem meşayi sistemin o istidlali yapısını kullanan hem de bu sufi paradigmada da ifade edilen zevk, keşf ve müşahede olarak ifade edilen altyapıyı da kullanılıyor. Felsefe aslında hikmetle eşdeğer tutuluyor. Aristo ve Platon'la başlamıyor. Ondan çok çok önceleri başlatılan bir sistem olarak ifade ediliyor. İşraki görüşe göre Hermes ve İdris peygamber felsefenin babasıdır ve onu vahiy olarak almıştır. İdris'i Yunanistan ve İran'daki bilgeler ve daha önceki uygarlıkların hikmet ehli ve İslam düşüncesindeki bilgeler izlemektedir.
Sühreverdi ayrıca Zerdüşt öğretinin özellikle melekler bilimi ve nur ile karanlık sembolizmini sisteminde kullanıyor. Ama bu kullanım tabii ki kendi paradigması içinde yeniden anlamlandırılarak ifade ediliyor. Kadim Zerdüşt bilgelerin hikmetini Hermes'inki ile, dolayısıyla da başta Pisagor ve Platon olmak üzere Aristo öncesi filozofların hikmetiyle aynı görüyor. Ve Kadim Mısır, Keldani, Sabi doktrinlerinden geriye kalanlarla Helenist matris içerisinde gelişen Hermetizmin engin geleneğinden de yoğun bir şekilde istifade ediyor. Sühreverdi beden ve ruh arasında geleneksel ayrıma tabi ve beden onun için karanlığı, ruh ise aydınlığı ve ışığı, işrakın hareket noktasını temsil ediyor. Şimdi burada özellikle meşrai felsefe ve işraki felsefe arasındaki ayrıma işaret etmek lazım. Çünkü İslam felsefesindeki en önemli iki gelenek bunlar. İbn Sina'nın meşriki diye isimlendirdiği felsefe tasavvuru temellerini mistik bilgi anlayışından almadığı için Sühreverdi tarafından tatmin edici bir çerçeve olarak görülmemiş. Ve bunun üzerinde demin de belirttiğimiz zevki ya da huzuru işraki dediğimiz bir sisteme ulaşma amacı ortaya konmuştur. Buradaki farklılaşma, yani işraki ve meşrai gelenek arasındaki farklılaşma akli araştırmaya dayalı, yani el-hikmetül bahsiye ile el-hikmetül zevkiye, yani bizatihi yaşayarak bilmeye dayalı anlayışla karşılığını buluyor. Bundan dolayı da zihnin ortaya koyduğu mantıksal tanım ve istidlali çıkarıma dayalı bilgi, el-ilmül husuli, aynı zamanda ontolojik gerçekliği olan nurun bir aydınlanma süreciyle insan ruhunda bulunuşu karşısında daima ikinci plandadır. Yani burada neyi kastediyoruz? Bir insanın tecrübeyle elde ettiği bilgiyle bir takım teorik incelemelerle elde ettiği bilgi aynı olamaz. Yani Sühreverdi'nin burada vurguladığı husus bu. Yani şöyle söyleyelim, bir takım astronomik gözlemlerle ilgili şemaları görmekle, bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunmakla bizatihi o astronomiyle ilgili gözlemleri yerinde yapmak birbirinden farklıdır Sühreverdi'ye göre. Onun için meşai felsefenin ortaya koyduğu sistem geçersiz ve anlamsız değildir. O da çok önemli ve geçerlidir. Fakat meşailerin ortaya koyduğu sistem Sühreverdi'ye göre bizatihi bilginin zevk, müşahede ve mükaşefe denilen boyutlarında ifade edilemediği için gerçekliğin bütün yönlerine vukufiyet sağlama noktasında bir takım eksiklikler barındırmakta. Bundan dolayı da zevke dayalı bir bilgi anlayışı işraki felsefenin en önemli unsurudur diyebiliriz. Sühreverdi'nin işrak felsefesinde mistik bilgiye ulaşma süreci Batı tefekküründe teosofyaya karşılık geliyor ve Sühreverdi bunu teellüh olarak ifade ediliyor. Kendisi de hakimül teellih olarak müteellih filozof olarak ifade edilen, yani hem o araştırma ve incelemeyi bilen ve o araştırma ve incelemenin üzerinde de zevki idrakle bir takım gerçeklikleri kavrayabilen bir kişiliğe işaret ediyor. Filozof Grek, Pers ve Mısır'ın kadim bilgeliğinde bu hikmet anlayışının büyük isimlerine sık sık göndermelerde bulunuyor ve bir tür ezeli hikmet anlayışıyla sistemini kuruyor. Sühreverdi'ye göre işraki hikmetin İslam dünyasındaki ilk tezahürleri büyük sufilerin öğretisinde karşılık buluyor ve bununla aslında sistem yavaş yavaş geliştirilmeye başlıyor. Sühreverdi'nin ontolojisi de tıpkı bilgi teorisinde olduğu gibi nur ve işrak ayrımına, nur ve işrak terminolojisine bağlı olarak geliştiriliyor ve bu nurun ve karanlığın durumlarına göre varlığın boyutları açıklanmaya çalışılıyor. Şimdi nurlar nuru olarak Tanrı'nın hem dikey hem yatay boyuttaki meleki varlık düzeylerine ışıması metafizik varlık alemini, yatay boyutta bulunan ve Eflatun cidelerle Zerdüştü melekiyata tekabül eden arketipler de cismani nesnelere arız olan onların zuhurunu sağlayan varlık ilkelerini oluşturuyor. Ve burada varlığı bir kavram olarak açıklıyor ve aslında nurun derecelerine göre şekillenen bir gerçeklik ile ifade ediyor. Şimdi varlık mertebesinin en başında Nurul Envar var. En alt mertebede ise zulmet olarak karanlıklar alemi dediğimiz bir bölge var. Sühreverdi'nin varlık mertebeleri düzeni bu iki varlık arasında bulunan varlıkların sıralanmasından oluşuyor. Mutlak hakikat, sonsuz, sınırsız ve nurlar nuru olan Nurul Envar olarak adlandırılıyor. Evrende ışık ve karanlık dünyadan oluşan asli ışığı, değişmeyi ve her zaman aynı olan ve her yeri aydınlatan parlaklığın dereceleri olarak görür.
Yani burada sistemin en başında nurlar nuru dediğimiz bir yapı söz konusu. Burada dikkat ederseniz vacibül vücut kavramı, yani meşayi sistemin vacibül vücut kavramına benzer bir kavram karşımıza çıkıyor. Aslında burada bizi sudur nazariyesine götürüyor arkadaşlar. Yani meşayi felsefedeki sudur nazariyesi Sühreverdi tarafından da benimseniyor ve meşayilerin vacibül vücut olarak ifade ettikleri kavram Nurul Envar'da karşılık buluyor. Ve Nurul Envar'dan diğer varlık mertebeleri ışığın boyutlarına göre ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu hiyerarşik bir şekilde soyut ve arızi nurların yayılışı, yani suduru üzerine kurulu bir sistem ve bu mertebeli yeni Platoncu sistemin aslında işraki sisteme bir uyarlaması diyebiliriz. Bu nedenle meşayi felsefenin sadece istidlali bilgi bağlamını değil, aynı zamanda sudur nazarisi çerçevesindeki varlık tasavvurunu da bir nevi Sühreverdi kendi sistemine uyguluyor arkadaşlar. Şimdi burada Sühreverdi'nin sisteminde nurlar nurunun nasıl açıklandığına bakalım. Sühreverdi'ye göre nurlar nuru, yani Tanrı, bütün mükemmellikleri zatında barındıran, bütün varlıklara varlık veren, hiçbir şeye muhtaç olmadan kendi kendine yeten yegane varlıktır. Ayrıca o en yoğun ışık olup nurunun ve ışığının yansıması sonsuz ve sınırsız bir şekilde gerçekleşen varlıktır. Başlangıcı ve sonu düşünülemeyendir. Onun varlığı bizzat kendisinden kaynaklanır. Yani dikkat ederseniz vacibül vücuttaki yapının nur sistemi üzerinden, aydınlanma sistemi üzerinden açıklanmasıdır diyebiliriz. Sühreverdi'nin bu varlık tasavvuru ile ilgili ortaya koyduğu sistemde ikinci kavram mücerret nur, soyut nur. Sühreverdi'nin soyut nurları meşalelerin akılları ile yakın benzerlikler taşır. Sühreverdi'nin mahz, mücerret ya da saf nur olarak isimlendirdiği bu nur, Nurul Envar'dan sonra yetkinlik bakımından en üstün mertebedeki nurdur. Diğer nurlardan ayrılan en temel özelliği özlerini bilmeleridir ve bunun sonucu olarak da cisimlikten uzak olmalarıdır. Soyut nurlar özellikle özleriyle algılanırlar ve bu bülme sürecinde dışarıdan bir etki onları etkileyemez. Aynı zamanda bu nurlar karanlığın ilintilerinden uzak oldukları için Tanrı'dan sonra en mükemmel nurlar olarak ifade edilirler. Şimdi Sühreverdi düşüncesinde soyut nur bizzat kendi kendine kaim olan, Tanrı'dan sonraki en mükemmel nur olarak ifade edilebilir. İkincisi arizi nur diyeceğimiz yapıdır. Sühreverdi hakikati bakımından ışık olmakla birlikte başkasında heyet olarak bulunan nurlara arizi nur ismini verir. Ve soyut nurun aksine arizi nur, duyularla algılanan ve fiziki olan bütün nurları içeren bir anlam için kullanılmıştır. Bu nurlar soyut nurların Tanrı'dan güç alarak oluşturduğu nurlardır. Yani varlıklar soyut nurlara bağlı olup, yani bunların varlığı soyut nurlara bağlı olup bizzat kendi özleri gereği değildir. Yani ışığını başkasından alan varlıkların üzerinde bulunan nura arizi nur diyebiliyoruz. Sühreverdi'de kullanılan bir diğer kavram da zulmet kavramıdır. Zulmet kavramı nur kavramının bir karşıtı olacak şekilde kullanılmaz. Yani herhangi bir dualizme yol açacak şekilde ifade edilmez. Burada zulmet nuru daha sönük olan bir varlıktır. Bu yüzden de eksik bir varlık olarak karşımıza çıkar. Ancak zulmet nura doğru yaklaştıkça eksiklikten kurtulur. Sühreverdi'nin anlayışında nur asıl, karanlık ise nurun az oluşu ya da yokluğudur. Bunlar birbiriyle mücadele halinde olan iki farklı kutup değildir. Bunu özellikle söylüyoruz çünkü eğer bu duruma işaret edersek Sühreverdi'nin sisteminin o tek tanrı tasavvurundan hareketle o Nurul Envar'dan çıkan sistemle uyuşmayacağı ve bir dualizme düşme riskinin olduğunu ifade edebiliriz. Ama Sühreverdi bunu bir karşı karşıya gelen iyi ve kötü gibi ortaya koymayıp iyinin yokluğunu zulmet olarak, yani ışığın yokluğunu zulmet olarak ifade ederek bunu aşmaya çalışıyor. O nedenle de karanlık kendi başına sırf bir varlık değildir. Bununla açıkça Sühreverdi karanlığı ışığa bağlı bir ikincil varlık olarak tasarladığını ifade edebiliyoruz. Bir de berzah kavramı var. Bu da cisme karşılık geliyor. Sühreverdi hem nuru hem de karanlığı almaya elverişli olan objeleri berzah diye isimlendirmiş. Dolayısıyla berzah
en gelen anlamıyla cisim demektir ve işaretle gösterilen cevher şeklinde tanımlanabilir. Aslında her berzah özü itibariyle karanlıktır. Bundan dolayı onda aydınlıktan yana ne varsa dış bir kaynaktan gelir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Sühreverdi pek çok kaynaktan birçok bilgiyi alıyor ve kendi işraki sistemini kurguluyor. Ve bundan dolayı da kendisine Şeyhül İşrak ismi veriliyor arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda işraki geleneği ele almıştık. Bugün sizlerle Sühreverdi'yi analiz etmiş olduk. Bir sonraki videomda işraki gelenekle ilgili Şehrezuri'yi ve hayatını ele almayı düşünüyorum. Sizler de işraki gelenekle ilgili merak ettiğiniz hususlar olursa bunları yorum bölümüne atarsanız ileriki videolarımızda bunlarla ilgili bir takım çalışmalarda yapabiliriz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Selamlar, iyi günler diliyorum.